Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok seveceğiniz harika bir çanta tarifi vereceğim. Çok kullanışlı, uzun ömürlü, çok güzel bir çanta öreceğiz sizlerle beraber. Pamuk makreme iple öreceğiz arkadaşlar çantamızı. Bakın şöyle ipimi yakından göstereyim. Elimdeki ip 250 gramlık bir ip. Şöyle de kalınlığını göstermiş olayım. Ben bu ipi Pedobi sayfasından almıştım. Hem Instagram sayfaları hem web siteleri var. Açıklama kısmına yine aldığım yeri yazıyor olacağım arkadaşlar. İpimi 3,5 milimlik tığ ile öreceğim. Benim ipimin kalınlığına göre bu tığ numarası uygun. Ama kullanacağınız ipin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayın. Şunu da örmeye başlamadan hatırlatayım. Öreceğiniz ipin incelik kalınlık durumu, tığ numaranızın farkı çantalarda ebatlarda farklılık yaratır. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Ben ölçü veriyorum. Ona göre de baz alabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı tarifini elimden geldiğince anlatacağım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde yine Aysha Hobi. Instagram sayfamdan da beni takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Çantamıza ne kadar ip gideceğini bilmiyorum. Çünkü bu modeli ilk defa örüyorum arkadaşlar. O yüzden ördükçe video içerisinde kaç gram ip kullandığımı sizlere söylüyor olacağım. Şimdi taban örerek başlıyoruz. Toplamda 12 tane zincir çekeceğim. İlk çektiğim zinciri saymıyorum. Bu düğüm niteliğinde. Zincirlerimi çok sıkı sıkı örmüyorum. Biraz elimi bol bırakıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir yeterli. İlk çektiğim zinciri örmeden atlayacağım. İkinci zincire batacağım. Zincirin direkt içine batmayacağım. Şu arkada görmüş olduğunuz zincirin tersini çevirdim. Bakın şu ortadaki çıkıntılara batarak yapacağım. Hemen battım ilk çıkıntıya. Sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bilmeyenler için anlatayım. Battım, ilmek alıp çıkardım. 2 ilmeğim var. Tığımı ip aldım. 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Bakın zincirin ters yüzü şu yandan tuttuğumda timsah sırtı olarak görünüyor. Böyle dümdüz tuttuğumda ortadaki şu çıkıntılara batıyorum dediğim gibi. Bir sonraki zincire battım. İp aldım, çıkardım. 2 ilmek, ikisini tek seferde tığdan çıkardım. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerime birer tane sık iğne yapıyorum. İlk zincirimi örmeden atladığım için 11 tane zincirim kaldı. Yani benim sıra sonuna geldiğimde 11 tane sık iğnem olmuş oluyor. Bu 11 sık iğneyi çantamın tabanı ne kadar olsun istiyorsam, ölçüsü ne kadar olsun istiyorsam o kadar öreceğim. Ondan sonra tabandan sonra da modeli kurmaya başlayacağım. Böyle basit düz bir taban tercih ettim ki herkes örebilsin arkadaşlar rahatlıkla. Bakın ben sıra sonuna kadar ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi son zincirde battım, sık iğnemi yaptım. İlk sıramız bitti. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sık iğneme birer kere batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 11 sık iğnemi her sırada öreceğim. Sıram bittiğinde mutlaka bir zincir çekip öyle döneceğim. Bu benim ikinci sıram. Bakın sıra bitti. Bir tane zincir çektim, döndüm. Bir sonraki sıra. Sık iğnelerin üstüne batıyorum, tepelerine yani. Ve birer tane sık iğne yapıyorum. Tek yaptığım işlem bu. O yüzden bu kısmı çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi her sırada sık iğnelerinizi örün. 11 tane sık iğneniz olduğunu mutlaka kontrol edin. Sıra bittiğinde bir tane zincir çekin ve bir sonraki sıraya geçelim. Dönün ve tekrar örün. Şimdi tabanımızı örelim. Sonra ölçüsüne bakalım. Sonra modele geçelim. Arkadaşlar bakın ben tabanı ördüm. Şimdi bakalım toplamda kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 sıra örmüşüm. Peki ölçü olarak 40 sıra ne olmuş? Ona da bakalım. İpiniz fark ederse ölçüyü dediğim gibi dikkat edersiniz. 26 santim arkadaşlar uzunluğu var.
Genişliği ise şöyle göstereyim, 7,5 santim. Şimdi tabanın etrafını dört bir tarafını sık iğne döneceğiz. Sonra model sırasına geçeceğiz. En son 40. sıramı bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Uzun kenara devam edeceğim. Yani döndürmeyeceğim. Kısa kenara değil, uzun kenara devam edeceğim. Her sıraya birer tane batıp sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu işlemi yaptığım için de yine taban ölçüsünde minik bir farklılık olacak. Dört bir tarafını sık iğne geçtiğimde. O yüzden bu işlem bittikten sonra yine ölçü alıp vereceğim sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi sıra atlamadan her sıraya birer kere batarak sık iğne yapıyorum. Ta ki sıra sonundaki son sık iğneme kadar orada arttırma yapacağım ki kısa kenara dönerken toparlanma olmasın. Temiz bir şekilde tabanımız ortaya çıksın. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Bütün sıralarıma sık iğnemi battım. Son sırama batıyorum. Buraya bir, aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve böylelikle hem dönüşü sağlıyorum hem de dediğim gibi toparlanma olmamış oluyor. Daha sonra yine her sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum. Her sık iğneme birer tane sık iğne. Bakın sonuncu sık iğneye geldim. Battım. Buraya 1, aynı yere 2. Köşelerde bu işlemi yapıyorum. Çift batıyorum yani. Sonra sıralara yine birer tane batarak ilerliyorum. Sadece köşelerde çift batıyorum. Diğer kısımlarda birer tane sık iğne yapıyorum. Şurada bir tane yanlışlıkla atlıyordum, az kalsın. Evet, sıralarda atlamamaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Her sıraya mutlaka bir tane sık iğne denk gelecek ki bütün noktaları birbirine eşit olsun. Evet, bakın burada da yine sıra sonuna geldim. Sonuncu sırama 1, köşe burası çünkü 2. 2 tane sık iğne yaptım. Son kenardayım. Her sık iğneme birer tane batıyorum ta ki başladığım yere kadar. Bakın burası benim ilk sık iğne yaptığım yer. Başlarken bir tane yapmıştım. Bitirirken aynı yere batıp bir tane daha yapıyorum. Bu köşeyi de çift sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi sırayı kapatacağız. İlmek kaydırma ile kapatıyorum. Bilmeyenler için ilmek kaydırmayı tarif edeyim. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın tığda bir tane ilmek var. Sık iğnenin tepesine battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Sıramı kapatmış oldum. Bu işleme de ilmek kaydırma işlemi diyoruz. Şimdi tamamen tabanımız hazır. Dediğim gibi etrafını bir sıra sık iğne döndüğümüz için tabanda minik de olsa fark oldu ölçüsünde. O yüzden ölçüyü tekrar vereceğim size. Şöyle göstereyim. Bakın 28 santim oldu uzunluğu. Genişliği de 9 santim oldu. 28 santime 9 santimlik bir taban örmüş olduk. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizi kuruyorken bir tane zincir çekerek başlıyoruz. Sık iğnemizi bakın. İlk sık iğnemiz. Sık iğnemin önce bakın şöyle görünen tepe noktası var. Böyle tuttuğumda V şeklinde görünüyor. Burasını ön kanat, burasını arka kanat diyorum. Ön kanadına değil, arka kanadına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum.
Bakın ilmekler bekliyor. Daha sonra sık iğnenin direkt tamamına batıyorum. Yine ip alıp çıkarıyorum. 3 ilmek oluyor. Tığıma ip alıyorum ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Üstüne 1, 2 zincir çekiyorum. Aşağıdan bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneye yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tanesini örmeden atlıyorum. İkinci sık iğnenin önce arka kanadına batıp ip alıp çıkarıyorum. İlmekler tığda bekliyor. Daha sonra sık iğnenin tamamına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmeğim oluyor ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kere daha aynı işlemi yapıyorum. Sürekli aynı işlemi yapacağım. Model bu şekilde oluyor. Beraber yapalım birkaç kere ki iyice anlaşılsın. Aşağıdaki bir tane sık iğneyi atlayacağım. Çünkü yukarıdan 2 tane zincir çektim. Bunu örmeden atlıyorum. Alttaki sık iğnenin arka kanadına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Daha sonra sık iğnenin tamamına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek var. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnenin arka kanadına batıyorum önce. İp alıp çıkarıyorum. Daha sonra tamamına batıyorum. Yani iki kanadına da birden batmış oluyorum. İp alıp çıkarıyorum ve 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Sonra 2 zincir, sonra yine aynı işlem. Bu şekilde bu tabanı 4 bir yanını döneceğiz arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar ede. Bir tane atlayacağız. Diğer sık iğnenin arka kanadına batacağız. İp alıp çıkaracağız. Sonra sık iğnenin tamamına batacağız. İp alıp çıkaracağız. 3 ilmek. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkaracağız. 2 zincir çekip yine aynı işlemi yapacağız. Tarif ettiğim şekilde örelim. Sonrasını sizlerle beraber yine devam ettirelim. Arkadaşlar bakın başladığımız şekilde köşeye kadar geldim. Bir işlem farklılığı yok ama mutlaka merak eden arkadaşlar olacaktır. O yüzden bu kısımları da gösteriyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp bir sonraki sık iğneye yine aynı işlemi yapıyorum. Ekstra bir arttırma yok köşelerde. Model sırasında kesinlikle hiçbir arttırma yapmadan ilerleteceğiz örgümüzü. Bakın bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Çok keyifli ve çok kolay bir model arkadaşlar. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Ve her türlü iple de örülebilir arkadaşlar. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Bakın yine köşedeyim. Hiçbir ekstra işlem yapmadım. Sadece aynı sıralamayı takip ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıp aynı işlemleri yapıyorum. Bakın buradan başladık, geldik. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğim ve sırayı bitireceğim. Evet. Bakın bir sonraki köşeye de gelmiş oldum. Artık son kenardayım. Bu kenarı da bitirdiğimde ilk sıramı tamamlamış olacağım. Bakın arkadaşlar şurada bir tane sık iğne kaldı. Bunu sakın sık iğne zannedip örmeye çalışmayın. Bir önceki sırada bakın çift sık iğne yapmıştık köşede. Şu üstte görmüş olduğunuz ilmek kaydırmadan doğan işlem. Yani bakın altı boş, altında sık iğne yok. O yüzden bu son sık iğnemiz. Bunu örmeden atlıyoruz.
İlk yaptığımız, görmüş olduğunuz gibi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine direkt batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyoruz. Bunun tepe noktasını nasıl anlıyoruz? Tepe noktasını şöyle anlıyoruz. Onu göstermeden önce son 2 tane zincirimi çekmeyi unutuyordum. Onu çekiyorum şimdi arkadaşlar. İşlem bittikten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir tane sık iğne atlamış oluyorum dediğim gibi. Burası benim bağlantı noktamdı. İlmek kaydırma kısmıydı. Orası sık iğne diye karıştırmıyorum. Direkt sık iğne bu. Bunu atlıyorum. Sırayı kapatmam gerekiyor. Kapatıyorken bakın şu boşluğun üstüne 2 zincir denk geliyor. Bunlar bizim yaptığımız 2 zincirler. Bunlarla bundan sonraki sıralarda hiçbir işlemimiz yok. Bunlar hep atlayacağımız, örmeden atlayacağımız kısımlar. Şu boşluğun üstündeki 2 zincirlik kısımları biz hep örmeden atlayacağız. Bizim işlem yapacağımız noktalar sık iğnenin tepesindeki şu ilmek. Bakın hemen önümdeki sırayı kapatıyorken ki sık iğnemin ilmeği şu görmüş olduğunuz uzunca olan kısım. Ondan sonra 1, 2 zincir çekmişim. Sonra diğer sık iğneye yapmışım. O yüzden benim batacağım yer burası. Batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum ve sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya başlayacağım. Bu sırada da aşağıdaki sıranın aynısı. Sadece bu sefer bir önceki sırada bir tane sık iğne atlayıp 2 zincir yapıyorduk. Bu ve bundan sonraki sıralarda dediğim gibi bu 2 tane çektiğimiz zincirleri direkt atlayacağız. 2 zincir yapıp bir sonrakine geçeceğiz. Hemen yapalım. Bakın bir tane zincir çekerek sıraya başlıyorum. Az önce sırayı kapatırken battığım ilmeğe arka noktasına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmekler bekliyor. Sonra tamamına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Aşağıdaki işlemin aynısı. 2 tane zincir çekiyorum. Buradan da 1 ve 2. 2 zincir atlıyorum. Bir sonraki 3. zincirin arka noktası. Sonra tamamı ve 3'ünü tek seferde. 1, 2 zincir. Aşağıdan da üstte 2 zincir çekiyorum. Aşağıdan da 2 zincir atlıyorum. 3. zincirimin yani sık iğnemin tepe noktası oluyor bu. Önce arka kanadı, sonra tamamına batıyorum ve 3 ilmeğimi tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Dediğim gibi bu ve bundan sonraki sıralarda 2 zincir çekiyoruz. Aşağıdan da mutlaka 2 zincir atlıyoruz. Bu şekilde çantamızın dört bir tarafını öreceğiz. Yani böyle örüp sırayı bitireceğiz. Sonra az önce gösterdiğim gibi tekrar sıraya başlayacağız. Örüp bitireceğiz. Çantanın yüksekliği ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Hem çok kolay hem çok hızlı ilerliyor. Yeni başlayan arkadaşlarım bir de rahatlıkla yapabileceği bir çanta. Bir de çok kullanışlı bir çanta. 2 zincir atladım. Bir sonrakine işlemi yapıyorum. 2 zincir çektim. 2 zincir atladım. Bir sonraki zincire aynı işlem. 2 zincir aşağıdan 2 zincir atladım. Bakın zinciri arka kanat. Tamamı 3 ilmek tek seferde çıkarıyorum. Tek yaptığım işlem bu. Bunun dışında hiçbir işlem yok. Köşelerde arttırmalar kesinlikle yok artık. Onu sadece tabanda yaptık. Modelde öyle bir arttırma işlemimiz yok. Tek yaptığımız aynı sıralamayı takip edip aynı işlemleri yaparak çantamızı büyütmek. Bakın başladım. Geldim. 2 zincirimi çektim. 2 tane atladım. Bir sonrakine
işlemimi uyguladım. 2 zincir çektim. 2 tane zincir atladım. Sık iğnenin arka kanadına batıp ip alıp çıkardım. Aynı sık iğnenin tamamına batıp ip alıp çıkardım. Üçünü tek seferde tığdan çıkardım. Yani aynı işlemi yaptım. Bakın yine köşeden dönerek devam etmiş oldum. Burayı görün istedim çünkü ekstra bir işlem yok. Arttırma yok, azaltma yok. Tek yaptığım şey aynı şeyleri tekrar ederek örmeye devam etmek. Şimdi örüp sıra sonuna kadar geleceğim. Sırayı tekrar beraber kapatıp bir sonraki sıraya beraber çıkacağız. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ikinci sırayı ördüm. Şimdi beraber bitirelim. Sonuncu işlemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Aşağıdan 2 zinciri atladım. İlk yaptığım ilmeğin, bakın bu uzunca görünen kısmı. Bu benim çektiğim bir tane zincir o. Başlarken çektiğim bir zincirlik kısım. Sonraki ise sık iğne işlemimin tepe noktası. Buraya batıyorum. Tamamına, 2 ilmeğine de, 2 kanadına da çok pardon batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Her zaman başlarken bir zincir çekiyorum. Az önce sırayı kapatırken battığım ilmeğe tekrar batıp 3. sıraya başlıyorum. İlmeğin arka kanadına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Daha sonra 2 kanadına birden batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aşağıdan da 2 tane zincir atlayıp 3. ilmeğe aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi modelimiz tamamen bu şekilde. Çantamızın yüksekliği ne kadar uzun olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Ben de öreceğim. Sonra hem kaç sıra ördüğümü hem de ölçü olarak ne olduğunu size göstereceğim. Sonra ağız kısmını ve çantanın askı kısmını yapıp çantamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte örelim. Sonrasını yine birlikte devam ettirelim. Şunu da söyleyeyim. Bu ve bundan sonraki birkaç sırada şöyle marullanmalar olacaktır. Endişe etmeyin. Ördükçe, çanta yükseldikçe kendini toparlayacak. Bu şekilde örelim. Sonrasını birlikte devam ettirelim. Arkadaşlar, ben şimdi çantamı bir miktar ördüm. Düğüm atıp ipimi kestim. Bundan sonrası askı kısmını ayarlayacağız. Önce kaç sıra örmüşüm ve ölçüsü ne olmuş onu göstereyim size. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sıra örmüşüm. 31 sıra ördüğümde şu anki çantamın ölçüsü ne olmuş ona da bakalım. Bakın, genişlik olarak 39 santime denk geliyor. Tabandan yukarıya ölçelim, yüksekliğine bakalım. Şu anki yüksekliği ise 25 santim arkadaşlar. Şimdi askı kısmını ayarlamaya geldi işlemimiz. Askı kısmı için çantamı şöyle üst üste getirdim. Yanlarına, bir bu tarafına bir de bu tarafına iğne taktım. Eşit ikiye bölmüş oldum. Toplamdaki ilmek sayımı 2'ye bölmüş oldum yanlara iğne takarak. Öndeki parçamda 79, arkadaki parçamda 79 tane ilmeğim var. Yandaki iğne taktığım yerden iğnemi çıkarıyorum. Bu yandan başlayacağım, sağ yandan. İpimi alıyorum. Battığım zincirin içine, bakın zincire battım. İp aldım. Battığım yerden çıkarıp bir tane zincir çektim. Daha sonra aynı battığım yere tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağız. Bütün ilmeklerimize batacağız. Birer sıra sık iğne yapacağız. Direkt zincirlerin içine batıyorum arkadaşlar. Direkt
içine batıyorum zincirlerin. İlmek atlamamaya dikkat ediyorum. Bakın bu şekilde. Başladığım yerden bu şekilde her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Böyle dönüp tekrar başladığım yere geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın başladığım yerden ördüğüm bir sıra sık iğnemi ve sona geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. İlk sık iğne sıram, bunun üzerine 2 sıra daha sık iğne yapacağım. Yani toplamda 3 sıra sık iğne yapacağım. Sonra da askılarını ayıracağım arkadaşlar. Şimdi tek yapacağımız işlemler her sık iğneye birer kere batarak sık iğne yapmak. 2 sıra örelim. Sonrasını yine sizle beraber devam ettirelim. Evet arkadaşlar, bakın 3 sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi 4. sıraya başladım. 4. sırada artık ilmeklerimi ayıracağım. Önde böyle yanlardan biliyorsunuz iğneler takmıştım. Önde 79, arkada 79 tane sık iğnem var. Şimdi 25 tane sık iğnemi ördüm. Daha sonra orta kısımda 29 tanelik örülmeden atlanacak sık iğne bıraktım. Sonra kalan 25 tane sık iğneyi öreceğim. 25 öreceğim. Ortadaki 29 tane sık iğnem örülmeden atlanacak. Ben başladım örmeye. 25 tane sık iğne ördükten sonra zincir çekiyorum. Evet, toplamda 60 tane zincir çektim arkadaşlar. 60 zincir çektikten sonra bir tane zincirim yanlışlıkla. 60 zincir çektikten sonra aşağıdan 29 tane sık iğneyi atlıyorum. Şu iğneyi artık buradan çıkarabilirim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 tane sık iğneyi atlıyorum. Sonrakine batıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın iğneye kadar örüyorum. 21, 22, 23, 24. İğneye geldiğimde 25. oldu. 25. İğnemi de çıkardım. Başladım. 25 tane sık iğne ördüm. 60 tane zincir çektim. Aşağıdan 29 sık iğne örmeden atladım. Tekrar 25 tane sık iğne ördüm. Ve devam ediyorum. Yine 25 tane sık iğne öreceğim. 29 tane sık iğne atlayacağım. 60 zincir çekeceğim. Tekrar 25 tane sık iğneyi örüp sırayı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, ördüm ve geldim. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz.
Artık tek yapacağımız işlem sık iğneleri örmek. Başka bir işlemimiz yok arkadaşlar. Sık iğnelerimi örüyorum zincire gelene kadar. Daha sonra zincirin üstüne de sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. Evet. Bakın sık iğneler bitti. Şimdi zincirleri, her zincire bir kere batıp sık iğne yapıyorum. Her birine bir kere batıp sık iğne, yani burada toplamda 60 tane yine sık iğnem olmuş olacak. Çünkü 60 tane zincirim var. Bakın sık iğne yaptık. Zincire devam ediyoruz. Evet, zincirim bitti. Her birine sık iğnelerimi yaptım. Şimdi aşağıdaki sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Bu şekilde öreceğim. Sonra diğer zincire geleceğim. Yine onlara birer tane sık iğne yapacağım. Bu zincir de bitecek. Sonra aşağıdaki sık iğneleri ördüğümde başladığım yere geleceğim. Örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örüp geldim. Şimdi sırayı kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla sırayı kapattım. Bir zincir çektim. Bir sıra daha öreceğim. Ondan sonra bitireceğim çantayı arkadaşlar. Sık iğnelerimi örmeye başladım. Her sık iğnemi öreceğim. Daha sonra askı için yapmış olduğum sık iğneleri de öreceğim. İşte oraya doğru ilerliyorum. Bakın askıya kadar geldim. Şimdi askıya kadar geldim. Hemen son sık iğnemi yaptım. Askıya geçerken askının ilk sık iğnesini örmeden atlıyorum. Bir sonraki sık iğnesine batıyorum. Yani şurada bir tane azaltma yapıyorum ki şu geçiş temiz olsun ve daha güzel, daha estetik dursun. Bitiriyorken de askıyı aynı şekilde yapacağım. Bakın şimdi askının sonuna doğru yaklaşıyorum. Burada da bir tane sık iğne atlayacağım. Bakın askının sonuncu sık iğnesi şu. Onu örmeden atlıyorum. Daha sonra hemen diğer sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. Burada da yine başlarken bir tane azalttığım gibi bitiriyorken de bir tane de azaltmış oluyorum. Şurada şu kıvrımı veriyorum. Sonraki sık iğnelerimi yine örüyorum. Hepsini öreceğim. Bu askıya geldiğimde yine bir tane azaltıp öyle başlayacağım. Bakın örerek geldim yine diğer askı tarafına. Orada da dediğim gibi azaltma yaparak başlayıp azaltma yaparak bitireceğim. Bakın askının ilk sık iğnesi bu. Onu örmeden atlıyorum. İkinci sık iğneye batıp sık iğne yaparak askıya geçiş sağlıyorum. Evet, yine sona geldim. Burayı tekrar göstereyim bitiriyorken de. Bakın askının son sık iğnesi bu. Buna batmıyorum. Sonraki sık iğneye batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Burada da yine bir tane atlamış oldum. Şimdi
Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz üstüne. Giderseniz eğer tarif ettiğim gibi başlıyorken ve bitiriyorken birer tane azaltmayı unutmayın. Ben şimdi sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimi yapıp çantayı bitiriyorum. Ve bakın sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım. İlmek kaydırmayla sıramı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Artık ipimi kesebilirim. Evet, şimdi şöyle tam ağız kısmını yaptıktan sonraki ölçüsünü göstereyim size. Bakın yüksekliği bu şekilde. Tam tabandan tutturalım. Tam 27,5 santim oldu arkadaşlar. Şuradan ölçersem buradansa 29. Genişliği aynı zaten. Genişlik değişmeli. 39 santim. Askımızın boyunu da ölçeyim. Bunu da mutlaka merak eden olur. ...44 santimde askı uzunluğu. Evet arkadaşlar, çantam şu an tamamen hazır. Size bu şekilde son halini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Bu ipe bu model çok yakıştı. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. O yüzden biraz yakınlaştırıp gösteriyorum. Çok şık, çok pratik bir çanta oluyor. Kolay, keyifli modellerden de bir tanesi. Ben bu şekilde tasarladım bu örgü tekniğini. Umarım sizler de beğenirsiniz. 500 grama yakın ip gitti arkadaşlar. 450 gram pamuk makrame ip gitti ama kullanacağınız ipin kalınlık, incelik durumuna göre ip miktarınız da değişir, ölçüler de değişir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun derim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam, beni ilk defa izleyenler için hatırlatıyorum, Aysha Hobi, yani bu kanalla aynı isimde. Oradan da beni takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.